Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bebeğimizin ayakkabısını örmüştük. Bu videomuzda da beyaz kısımdan başlayıp devam edeceğiz ve birleştirmesini yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Devam ediyorum. 12. sıradayım. Şimdi burada renk değişikliği yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için son ilmeğimi geri alıyorum. Yani 6 sık iğnemiz kalmıştı. Şöyle tekrar takayım. Burası sıra başım. 6 sık iğnem kalmıştı burada. 5'ini ördüm. Şimdi renk değişikliği yapıyoruz. Beyaz ipe geçiyorum arkadaşlar. Bunun için son sık iğneme batıp ipimi alıyorum ve örmüyorum. Beyaz ipimi ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Ve bir üst sıradaki ilk sık iğneme batıyorum. Yani sıradaki sık iğneme batıp bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi iplerimi birbirine bağlayıp kırmızı ipimi koparıyorum. On ikinci sıradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bu beyaz sık iğnemin ön kısmına ilmek belirleyicimi takıyorum. 12. sırada da 15 sık iğne örüyorum. İlkini ilmek kaydırma yaparak yaptım. Bununla birlikte toplam 15 sık iğne örüyorum. ...15 sık iğne ördüm arkadaşlar. Yine 6 kez azaltma yapacağım. Hemen toplam 6 kez azaltma yapıyorum. Altı kez azaltma yaptım arkadaşlar. Burada kalan 3 sık iğnemi örüyorum. On üçüncü sıradayım arkadaşlar. 11. sıra sonunda da toplamda 12. sıra sonunda toplamda 24 sık iğnemiz kaldı. 13. sıradayız. Bu sırada da 2 sık iğne bir azaltma yapacağım. Hemen ilk sık iğnemi örüp tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum. 2 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltma olarak 13. sıramızda tamamlıyoruz. İki sık iğne bir azaltma olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda da toplam 18 tane sık iğnem kaldı. 14. sıraya geçiyorum. 14. sırada 11 sık iğne örüyorum.
11 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 3 kez azaltma yapıyorum. Birinci azaltmamı yaptım. İkinci azaltmam. Ve üçüncü azaltmamı yapıyorum. Burada bir sık iğnem kaldı arkadaşlar. Bu sık iğnemi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sıra sonunda da toplam 15 sık iğnem kaldı. Şimdi ağzı daraldığı için arkadaşlar içini dolduracağım ben. Çünkü ilerledikçe doldurmakta sıkıntı yaşayacağız. Şimdi içini biraz elyafla doldurup devam ediyorum. İçini iyice doldurdum arkadaşlar. Devam ediyorum. 15. sıradayım. 15. sıra dahil 19. sıra dahil toplamda 5 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batacağız. Azaltma yapmadan 5 sıra boyunca yani 19. sıra sonuna kadar 19. sırada dahil 5 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 15 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar azaltma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak 5 sıra boyunca 15 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. Beş sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. 20. sıraya geçiyoruz. 20. sırada başta 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğnemi örüyorum. Beş sık iğne ördüm. Şimdi 3 kez arttırma yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki sık iğneme batıyorum. Sık iğne yaptım. Aynı yere batıp bir arttırma yapıyorum. Şimdi diğer sık iğneme geçip bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıp ikinci arttırmamı yaptım. Diğer sık iğneme batıyorum. Aynı yere batıp üçüncü arttırmamı yaptım. Şimdi burada kalan sık iğnelerimi örüyorum arkadaşlar. Üç arttırmamı yapıp kalan sık iğnelerimi de örerek sıra sonuna geldim arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarıyorum. 21. sıraya geçiyorum şimdi. Bu sırada da her bir ilmeğe bir kez batarak bulo yapacağız. Buloyu da daha önce göstermiştim arkadaşlar. Şöyle ilmeğimizi şu şekilde alıyoruz. Bulo yaparken ortasından batırıp ilmeğimin tek kanadını alıp örüyorum. Yani bu arkadaki tek kanadını alarak örüyoruz. Şöyle sıramı da belirliyorum tekrar. 20. sıra sonunda da toplamda 18 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Bu sırada da her bir ilmeğe bir kez batarak bu sıramızda bulo olarak örüyoruz arkadaşlar. Arttırma azaltma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batıp bulo olarak 21. sıramızı da tamamlıyoruz. Blue olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Burada renk değişikliği yapacağız.
O yüzden son bloğu yapmadım. Yine aynı şekilde arka taraftan alıyorum. Bu şekilde alıp örmüyorum. Ten rengi ipimi alıyorum. İlmeklerimin arasından geçiriyorum şu şekilde. Bir üst sıradaki sık iğneye batıp sık iğne yapacağım şimdi. Hani düz bir şekilde batıp sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu iplerimi birbirine bağlayıp beyaz ipimi koparıyorum. İplerimi birbirine bağlayıp kopardım arkadaşlar. Devam ediyoruz. 22. sıradayız. Hemen tekrar sıramı belirliyorum. Bu sırada da arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 18 sık iğnemiz var. Bu sırada da 18 sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir kez batarak 18 sık iğne örüyorum. İlkini renk değişikliği yaparak örmüştük zaten. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir kez batarak devam ediyorum. Her ilmeğe bir kez batarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada çorabın fırfır kısmını yapacağız. Bunun için fazla sıraları uzatmadan yapmak istiyorum, kolaylık olsun diye. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım blonun burada flo kısmı kaldı. Yani arka lobdan örmüştük. Ön lobları kalmıştı. Buradan hemen tığımı geçiriyorum. İpimi içeri alıp bir zincir çekiyorum. Diğer floya batıyorum arkadaşlar. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar diğerine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yani bir ilmek kaydırma, bir sık iğne olarak buradaki fulolarımızı örüyoruz. İlmek kaydırmamı yaptım. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar diğerine geçip bir sık iğne, diğer filoya geçip bir ilmek kaydırma. Bu şekilde arkadaşlar tamamını yapana kadar bir sık iğne, bir filo bir sık iğne, bir ilmek kaydırma olarak filolarımızı tamamlıyoruz. Bir sık iğne, bir ilmek kaydırma olarak sonuna geldim arkadaşlar. İlk battığım yere batıyorum tekrar. Ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi bu iplerimi içeriye alıp içeride düğüm atacağım. Bu şekilde içinden geçirdim. Hemen
Dibinden tığımı çıkarıyorum. İplerimi buradan içeriye alıyorum. İçeride düğüm atıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. 23. sıradayız. 23. sıra dahil, 43. sıra dahil. Toplamda 21 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak yapacağız. Yani arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir ilmek olarak 21 sıra öreceğiz. Toplamda 18 sık iğnemiz var. 21 sıra boyunca 18 sık iğnemizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Örerken de yine içini doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonra sıkıntı yaşamayın. 43. sıra sonuna geldim ben arkadaşlar. Şimdi burada renk değişikliği yapacağız. Onun için hemen son ilmeğimi örmedim. Şu şekilde alıyorum. Siyah ipimi alıyorum. İlmeklerimin arasından geçiriyorum. Hemen bir sonraki sık iğneye batıp sık iğne yapıyorum. Pardon arkadaşlar, bu sırada da blue öreceğiz. Bunun için arka lobdan batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde renk değişikliğini yaptık. Bundan sonraki sırayı siyah iple blue olarak devam edeceğiz. Hemen iplerimi bağlayıp ten rengi ipimi koparıyorum. Sıramı tekrar belirleyip devam ediyorum arkadaşlar. Bu sırada da blue öreceğiz. Blue'yu daha önceki sıralarda da göstermiştim. Arka lobdan örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde blue olarak 44. sıramızı tamamlıyoruz. Blue olarak 44. sıramı tamamladım arkadaşlar. Hemen 45. sırama geçiyorum. 45 ve 46. sıralarda her bir ilmeğe bir kez batarak örüyoruz arkadaşlar. Bacak için son 2 sıramız 44 ve 45. sıralar, pardon, 45 ve 46. sıralar. Bu 2 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 18 sık iğnemizi 2 sıra boyunca tekrarlıyoruz. 2 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. İpi kısa bırakarak koparıyoruz arkadaşlar. Daha sonra içini dolduruyoruz. Böylelikle ilk bacağını oluşturmuş olduk. Bu bebeğimizin sağ ayağı. Diğer ayağı da aynı ölçülerde örüyoruz. Bu sefer ipini koparmadan devam edeceğiz. Aynı ölçülerde bir tane daha örüp devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bacağı da ördüm ben arkadaşlar. İlkinde ipi koparmıştık. İkinci de koparmadan devam ediyoruz. İlk yaptığımız sağ bacaktı. İkincisinin birleştirme yeri bu tarafa geldi. Yani bacakları birleştireceğiz. Bitiş yeri diğer tarafa geldiği için buraya fazladan 5 sık iğne örüyorum.
5 tane sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm arkadaşlar. Bu aradaki 5 sık iğne sizin 6 sık iğne ile de gelebilir bu yan tarafa. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 5 sık iğne ile geldim tam kenara. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Altı zincir çektim arkadaşlar. Şimdi diğer bacağı alıyorum. Burada en son ilmek kaydırma yapmıştık. Bu ilmek kaydırma yaptığımın hemen tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir bacakta 18 tane sık iğnemiz vardı. Bu ilk battığımızla birlikte 18 sık iğne örüyorum. Yani benim şu an 2 sık iğnem var. Bu zincirime gelene kadar bacaktaki bütün sık iğneleri örüyorum. ...18 sık iğne örerek zincirlerimin olduğu yere geldim arkadaşlar. Bu araya 6 zincir çekmiştik. Bu 6 zincirin üstüne 6 tane sık iğne yapıyorum. Yani her bir zincire bir kez batarak 6 sık iğne yapıyorum. Altı zincirimin üstüne 6 sık iğne yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bu bacakta da yine 18 sık iğne örüyorum. Bacaktaki bütün sık iğnelerinin hepsine bir kez batarak 18 sık iğne örüyorum. ...18 sık iğne örerek bacağı tamamladım arkadaşlar. Yine bu aradaki zincirlere geldim. Şimdi bu 6 zincirimin üstüne yine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Böylelikle 47. sıramızı da tamamlamış olduk. Yani 46 toplamda 46 sık iğne vardı bir bacakta. Birleştirme yaparak da 47. sıramızı tamamladık. Şimdi 48. sıraya geçiyorum. 47. sıra sonunda da arkadaşlar 18 bu bacakta ördük. 18 bu bacakta. 6 bir tarafa zincir üstüne sık iğne yaptık. 6 da diğer tarafa yaptık. Bunların hepsi toplamda 48 sık iğne yapıyor. Yani 47. sıra sonunda 48 sık iğnemizin olması gerekiyor. Bu videomuzda bebeğimizin bacaklarını ördük arkadaşlar ve birleştirmesini yapıp 47. sıra sonuna geldik. Bir sonraki videoda 48. sıradan başlayıp devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.